Hep beraber bu güzel modeli yapmaya çalışalım. Evet, ama modelimize başlamadan önce kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben sadece göstermek için 2 sıra haroşa yaptım. 1 sıra ters ördüm. Şimdi bir sıra daha ters öreceğim. Çünkü modelimizde kurarken 2 sıra düz örgüye ihtiyacımız var. Biz kendimizde, kendi önümüzde ters olan sıramızı örüyoruz. Modelimizin altına dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Modelimiz çok güzel bütün lastikleri götürür. Son ilmeğimi de ördüm. Modelimizi kurmak için ön yüzünü çevirdim. Kenardan bir tane ilmeğimi boşaldım. Bir tanesini düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi şişi içerisine, ilmeğimin içine sokup 1, 2, 3 tane doladım ve çıkarttım. 1, 2, 3 tane doladım ve çıkarttım. 1, 2, 3. Bütün ilmeklerimi böyle 3 tane dolayarak öreceğim. Modelimizin ilk kurulum sırası böyle ilerliyor. Bir, iki, üç. 1, 2, 3. Her bir ilmeğimizi 3 defa dolayıp örüyoruz. Evet, 3 tane doladık ve çıkarttık. Son 2 ilmeğimizi düz olacak şekilde örüyoruz. Çünkü bu son 2 ilmeğimiz dikiş için kenarda lazım olan ilmeklerimiz. Hemen kenardaki ilk ilmeğimi her zaman olduğu gibi boş alıyorum. Yanındaki ilmeğimi de ters ördüm. Ve 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi söktüm. 2 şişimi ortak olarak taktım ve sonraki sol taraftaki şişime aktardım 4 tane ilmeğimi. Şişimi 4 ilmeğin arasından, bakın boşluk gayet net görünüyor. Arasından soktum, ipimi taktım ve çıkarttım, uzattım. Böylelikle ilk ilmeğimi yapmış oldum. Şimdi 4 tane ilmeğimin içinden 2 şişin arasından ikinci ilmeğimi çıkartıyorum. Aynı yerden tekrardan, bakın bir içinden çıkarttım, bir yan tarafından. Yan taraftan çıkarttığım ilmeğimi tekrardan çıkartıyorum. 4 tane ilmeğimin 2 şişin ortasından takıp tekrardan bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve 4 tane ilmek sahibi oluyorum. Ve aşağı doğru çektiğimiz zaman ilmeğimiz düzgün olsun. Şimdi hemen ikinci modelimize geçelim. 1, 2, 3 ve 4 tane ilmek söktüm tekrardan. Sol taraftaki şişime taktım. Şişimi karşı tarafa soktum aradan. İpimi soktum ve taktım ve uzattım. Şimdi 4 tane ilmeğimin içinden
ipimi taktım, çıkarttım ve uzattım. Aradan tekrardan şişimi soktum, ipimi çıkarttım ve uzattım. İlmeklerin arasından şişimi soktum, çıkarttım ve uzattım. Aşağıdan ilmeklerimi asıldım. 1 2 3 4 tane ilmek daha söktüm. Başka bir model yapmak için. Sonra diğer şişime aktardım. Hemen aradan şişimi soktum. İpimi çıkarttım ve uzattım. Daha sonra ilmeklerin arasından şişimi soktum. İkinci ilmeğimi çıkarttım. Arasından tekrar soktum. Üçüncü ilmeğimi çıkarttım. İlmeklerin arasından soktum. Dördüncü ilmeğimi çıkarttım ve bitirdim. Uzattım. Hemen devam ediyoruz. Modelimizi kurmamız için 4'er tane ilmeğe ihtiyacımız var. Her bir modelimiz 4 ilmekten meydana geliyor. Yine 4 tane ilmeğimizi söktük. Aradan şişimizi karşıya soktuk. İpimizi doladık ve çıkarttık. Daha sonrasında 4 tane ilmeğimizin, bakın kenarından ilk ilmeğimizi çıkarttık ama şimdi iki şişin arasından, ilmeklerimizin arasından şişimizi soktuk, çıkarttık. Bir aradan bir içinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi aradan çıkarttık, içinden çıkarttık. 4 tane ilmek yaptık. 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimizi tekrardan söktük. Sol taraftaki şişimize aktardık. Aradan diğer şişimizi soktuk, ipimizi doladık, çıkarttık. İlmeklerin arasından diğer şişimizi soktuk ve bir ilmek çıkarttık. Aradan tekrar bir ilmek daha çıkarttık ve son olarak ilmeklerin arasından bir ilmek daha çıkartıp 4 tane ilmek sahibi olduk. Kenarda kalan 2 tane ilmeğimizi ise ters ördük. Evet, modelimizin tersten kurulumu bu şekilde. Hemen modelimizin önüne geçelim. Kenardaki ilk ilmeğimi her zaman olduğu gibi boş alıyorum. Yanındaki ilmeğimi düz örüyorum ve diğer ilmeklerimizi de düz olacak şekilde örüyoruz bu sırada. Bu sırada sadece düz örgü yapıyoruz arkadaşlar. Sıramızı bu şekilde çıkıyoruz. Bütün ilmeklerimiz düz olacak. Son 3-4 tane ilmeğim kaldı. Ve bitirdim. Bu şekilde yerleştirmiş olduk. İlk modelimizi kurduk. Gerçekten muhteşem görünüyor. Siz de farkındasınız, siz de görüyorsunuz. Hemen modelimizin arka yüzüne geçelim. Modelimizin arka yüzünden bu sıramızı ters örüyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Hiç başka bir işlem yapmıyoruz bu sırada. İpimiz kendi önümüzde olacak. İpimiz kendi önümüzde olduğu zaman her zaman ters olduğunu unutmayalım örgümüzün. Son ilmeklerimi de yapıyorum modelimizin arka yüzünden. 2 sıra ters yapmış olduk. Hemen önüne geçelim modelimizin ön yüzüne. Kenardaki ilk ilmeğimizi boşalttık. Yanındaki bir ilmeğimizi düz ördük. Ve hemen yanındaki ilmeklerimize geçtik. 1 2 3 doladık ve çıkarttık. 1 2 3 ve doladık, çıkarttık.
1 2 3 doladık, çıkarttık. 1 2 3 doladık, çıkarttık. Bütün sıramızı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. İkinci modelimizin kurulumuna geçtik şu anda. Yapılışı çok kolay, görünümü çok güzel bir modelimiz var. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok çabuk ilerliyor arkadaşlar. Çok da zevkli örmesi. Her bir ilmek için 3 tane doluyoruz. Son 2 ilmeğimiz. Onlar da düz olacak şekilde ördük. Evet. Çok hoş görünüyor. Modelimizin arka yüzündeyiz şu anda. Kenardaki ilk ilmeğimizi boşaldık. Her zaman olduğu gibi. İpimiz kendi önümüzde. Ters ördük. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi söktük. Söktüğümüz şişimizden diğer şişimize aktardık. Modelimizi arka yüzünden ilk kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Hem önden hem arkadan yapıyoruz modelimizi. Yani önünden farklı işlem yapıyoruz, arkasından farklı işlem yapıyoruz. İki tarafta da işlemimiz var modelimizin. 4 tane ilmeğimizin arasından ipimizi geçirdik. Çıkarttık. İlmeğimizi uzattık. İçinden çıkarttık. Arasından ipimizi çıkarttık, uzattık. İçinden ipimizi çıkarttık, uzattık. Bakın 4 tane ilmeğimiz var. 4 tane de burada var. Hemen sol taraftaki şişimizi boşa çıkartıyoruz ve ipimizi aşağıya asılıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi tekrardan söktük. Diğer şişimize aktardık. Hemen boşluktan şişimizi soktuk ve ilk ilmeğimizi çıkarttık. İkinci ilmeği diğer ilmeklerin arasından çıkartıyoruz. Üçüncüyü aradan çıkartıyoruz. Dördüncüyü diğer ilmeklerin arasından çıkartıyoruz. Evet, 4 tane ilmeğimiz var. Soldaki şişimizdeki ilmeklerimizi boşa çıkartıp aşağıya çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimiz. Hemen diğer şişimize aktardık. Aradan şişimizi soktuk ve ilk ilmeğimizi çıkarttık. İlmeklerin arasından şişimizi soktuk, ikinci ilmeğimizi çıkarttık. Aradan soktuk, üçüncü ilmeğimizi çıkarttık. Ve ilmeklerin arasından sokup dördüncü ilmeğimizi çıkarttık. Bu şekilde. Modelimizin kurulumu 2, 4, 4, 4 diye devam ediyor ve sonunda yine 2 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Dikiş payı olarak kullanacağız çünkü.
Son modelimizde yapıyoruz. Sonuncu modelimizi de yaptık. Kenarda kalan 2 tane ilmeğimizi ters ördük. Modelimiz arka yüzünden bu şekilde görünüyor. Harika şal olur bundan. Kesinlikle çok güzel yazlık yelek olur. İstediğiniz her şeyle kullanabilirsiniz ama yazlık örgülerinizde muhteşem bir modeldir arkadaşlar. Biraz önce de söylemiştim, örülüşü çok kolay, kullanımı çok güzel. Kesinlikle kırışan bir model değil. Modeller üst üste yığıldığı zaman sanki ütülenmiş gibi duruyor. İpinizin kalitesi de çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şişiniz ve ipiniz birbirine kesinlikle uyumlu olmalı. Bu tür örgülerde elinizi rahat kullanmalısınız. Kesinlikle ipinizi birazcık gevşek tutmalısınız arkadaşlar. Çünkü bu tip modellerde kesinlikle sımsıkı bir örgü hoş durmayacaktır. Modeli istediği gibi, modelin istenilen görüntüsünü vermeyecektir. Sıkı bir örgüyle yaptığınız zaman şişiniz ve ipiniz her zaman söylediğim gibi uyumlu olmalı ki model kendini bırakmalı. Evet. Son bir ilmeğim ve bitirdim. İkinci modelimi yaptım. Bakın mükemmel durdu. Gerçekten çok güzel durdu. Eminim sizlerinkiler de böyle duracaktır. Ben bir iki model daha yapacağım ve göstereceğim. Evet, ben sizin için 2 model daha yaptım. Modelimin üst üste yığıldığını göstermek istedim. Üst üste sıralandığı zaman çok hoş bir şey çıkıyor ortaya. Her renkte de ayrı güzel duran bir modelimiz var arkadaşlar. Gerçekten muhteşem durdu. Daha önce de söylemiştim, örülüşü çok kolay. Görünümü çok güzel. Hepinize kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar, bütün renklerde muhteşem duran bir model yaptık bugün. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Ve beyaz da ayrı güzel durdu. Renkli de ayrı güzel durdu. Evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen yorum yapın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.